Duygusal zeka demek, bir insana bakarak kişinin ne düşündüğünü keşfetmek demek. Bu iyi bir insan mı, kötü bir insan mı, kırılgan bir insan mı, güvenilir bir insan mı, vefalı bir insan mı, sadakatli bir insan mı? Hayatımızın en büyük gayelerinden biri bu değil mi? Ortaklığa gireceğiz veyahut evliliğe gireceğiz veyahut çocuğumuzu bir okula vereceğiz veyahut bir insandan ders alacağız. Yani burada doğru insanı tercih edebilmek için ben elimde avucumda ne varsa vermeye razı olurdum. Öyle değil mi? Yani doğru insanlarla karşılaşabilmek için bir insanın duygusal zekasının gelişmesi gerekiyor. Şimdi duygusal zekası gelişmiş insanlara bakıyoruz. Gözleri muhatapta bazı mikro mimikleri keşfediyor. Bu adam hiç güvenilir biri değil. Ya ne gördün desem sana aklen anlatamayacak. Ama gördüğü şeyin örgüsü ruhunda var. Çok ince bir mesele değil mi? Mikro mimik, yani bir kelimeyi söylerken, tamamen örnek olsun diye söylüyorum, gözünü böyle yapması lazımdı da böyle yaptı ve bu adamın bu olay örgüsü içinde var. Ve o yüzden diyor ki hayır bu güvenilir değil. Yani hemşerim niye güvenilir değil? Bu adam yani senin lafınla mı? Onu anlatmak çok mümkün değil ama duygusal zekası, yani hissi kablel vukusu gelişmiş bir insan bunu yakalayabilir. Veyahut kulakları ses tonunda duyulmayan bir gerginliği duyar. Yani bir harfi öyle bir ince söyler ki yok der, yani bu yola çıkacak adam değil. Ya ne oldu, adam ne güzel ifadelerde bulunuyor. Hayır yani bir tını var, ben o tınıyı ruhumdaki örgüden biliyorum. Peki anlatabilir mi bu adam? Bunu anlatamaz ama hissi kablel vuku bir insanda inkişaf ederse, duygusal zekayı çalıştırdığından dolayı muhatabı nasıl bir insan? Doğru insan mı, güvenilir insan mı, duygusal bir insan mı, kırılgan bir insan mı, bunları yakalayabilir. Zamanla karmaşık düzenleri basitçe algılayabilecek bir yetenek kendisinde gelişir. Müzik, spor gibi bir yetenek gelişiyor. Ve bu yeteneğin geliştiği insanlara aslında biz toplumda insan sarrafı diyoruz. Ya bizim Mahmut abiyle bir oturtun gözüne baksa anlar. Nasıl anlıyor gözüne bakınca? Çünkü göz ruhun konuştuğu yerdir. Onun ruhunda da bunun örgüleri oluşmuştur. O yüzden hakikaten böyle insanlar var mıdır? Vardır. Ya bizim Ali Bey'e gitsin, adam gözüne baktığında bu işi yapıp yapamayacağını anlar. Ya bizim Veli Bey var, bu adamla ortak olunur mu olunmaz mı ona sormak lazım. Böyle güvenilir insanlar var mıdır etrafta? Vardır değil mi? Peki neyi gelişti bu adamın? Hissi kablel vuku inkişaf ettiğinden duygusal zekası gelişmiştir. Ve gerçekten muhatabın mikro düzeydeki mimikleri veyahut duyulmayacak tonlardaki bir tınılarının örgüsü ruhunda vardır. Ve der ki hayır bu adam yola çıkılacak bir adamdır ya da değildir der. Yani bunlar çok iyi insan okur. Yapana sor nasıl yaptığını, o da bilmez nasıl yaptığını. Şimdi eskiler demiş ya, kalpten kalbe bir yol vardır. Ne söz geçer ne ses geçer. Ruhta bu örgüler varsa muhatabın kalbini anlayabiliyor bu noktada. Biz zaten bu noktada velilerimiz olduğuna da biliyoruz değil mi? Kabrin altını orada irtibat kuranlar ve orayı duyanlar vardır. Ehli keşfel kubur. Bir de kalbi duyan ve orayla irtibat kuranlar vardır. O da ehli keşfel kulub. Yani kalplerin içindekini keşfeden yok mudur o noktalarda? Biz bunların çok menkıbelerini de okuruz değil mi? Öyle bir zatın huzuruna gitmeden 40 gün gözüne hiç yanlış bir şey değmemiş, kulağına hiç yanlış bir şey işitmemiş. Neden? Çünkü o muhatap o noktada kalbi okuyabilir mi? Okuyabilir. Ben bu olayların çok suistimal edildiğini ve piyasada çok şarlatanın olduğunu biliyorum. Ama ne yapayım? %5 de olsa bu olayın bir hakikati var. Hissi kablel vuku inkişaf eder, kişide duygusal zeka gelişir ve duygusal zekanın gelişmesiyle muhatabın kalbini rahatça okuyabilir mi? Okuyabilir. Şimdi bu normalde bizim duygularımızı eğitmemiz gereken bir olay. Duyguların eğitimi Güneş'ten, Samanyolu galaksisinden, dünyadan ve içindeki her şeyden çok daha önemli bir olaydır. Duyguların terbiye edilmesi. Neden? Çünkü öfke duygusu kontrol altına alınıp terbiye edilmediğinde bir adamın imanını elinden alabilir. Hırs duygusu terbiye edilmezse kesin adamın imanını elinden alır. Açgözlülük ve tamah duygusu terbiye edilmezse, haset duygusu terbiye edilmezse, yani bu duygular Allah Azze ve Celle imtihan gereği birçoğunun ucunu açık bırakmışlar bizde. Öyle olduğundan dolayı bu duygular terbiye edilmezse problem olur. Yani duygu dediğimiz olay hem bizi cennete ulaştırabilecek olmazsa olmaz vasıta, duygu dediğim latife yani. Hem de çok tehlikeli bir kobra yılanını terbiye ediyor gibisin. Böyle bir şey duygu. Şimdi bu duygular toplumda genelde tehlikeli gözüktüğünden dolayı bizi şöyle eğittiler. Biraz rasyonel ol, biraz mantıklı ol, biraz gerçekçi ol. Yani diğer duygularını kullanmana gerek yok. Sadece aklını kullan yeter. Böyle eğitildik değil mi? Yani biz eğitim sistemimizde de böyle eğitildik. Dediğim gibi yani duygu kontrolden çıktığında korkunç bir şey. Adamı ve etrafındakileri de zarar verecek şekilde perişan hale getirebilir. O yüzden eğitim sistemimizde ya duyguların çok yeri yoktur. Akıl dediğimiz latifenin daha çok yeri vardır. Yani mantıklı ol, rasyonel ol, diğer işlere bulaşma. Ama bunun acı bir sonucu vardır. Aklımızın yetmediği kadar kompleks problemler yaşıyoruz. Ve bu kompleks problemleri çözmek için duygularımızı kullanamaz hale geldik. Normalde akıl süzgecimden geçemeyecek fazla parametrede olaylar yaşıyorum. Duygumu geliştirmiş olsaydım
bunlarla yola çıkılmaz deyip bitirecektim. Hissi kablel vuku mu? Ama duygularımı terbiye edemediğimden, eğitemediğimden mecbur yine neyi kullanacağım? Acaba Eren nasıl biri? Sait böyle yapar mı? Mehmetcan'la bu yol gidilir mi? Yani şuradaki 100 insanı bu şekilde aklımın süzebileceğine ihtimal veriyor musunuz? Halbuki ruh o noktada gelişse fotoğrafını çektiği anda ruhundaki örgü de buna bir cevap verecek. O yüzden insan ilişkilerinde patladık. Tekrar şu cümleyi söyleyeyim mi? Önemli bir cümle. Aklımızın yetmediği kadar kompleks sorunları çözmek için verilen duyguları kullanamaz olduk. Öyle olduğundan dolayı insan ilişkilerinde patladık. Yanlış insanlarla ortak olduk. Yanlış insanlarla evlendik. Yani hiç ahirette görmeyecek miyiz? Bir kadın bir kocasının cehennemine vesile oldu. Göreceğiz. Bir koca bir hanımefendinin cehennemine sebep oldu. Görmeyecek miyiz bunları? Göreceğiz. İşte bunun sebebi bu duygularımızı olması gerektiği gibi Kur'an ve sünnet ile besleyip, iman ve tevhid ile besleyip terbiye edemememiz. Bu yüzden de çok yanlış insanlarla yanlış ilişkiler kurduk. Çok çatal dilli insanları doğru zannettik ve maalesef birçoğumuz gözümüzü kabirde açacağız. Keşke bunlarla dostluk etmeseydim diye hiç tedavisi ve şifası, devası olmayan bir günde, kabir gününde biz bu cümleleri zikredeceğiz. Burada yanlış insanların yanlış olduğunu tanımlayamamamızın bir sebebi hissi kablel vuku dediğimiz bu duygunun inkişaf etmemesi.